Her 3 saniyeden birinde nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmediğinizi düşünün. Bütün yayın sürem öyle geçiyor benim aslında. Ne kadar tuhaf bir deneyim olurdu, öyle değil mi? Bu Gauntlet her 3 stream'i. saniyede bir olmuyor ama ömrümüzün yaklaşık 3'te Vay. birini bilincimiz kapalı olarak geçiriyoruz ve buna uyku adını veriyoruz. Sonra da uykuda böyle bir anda çok fazla gaz kaçırarak uyanabiliyorsun. O da biraz kötü bir deneyim. Zirkonyum, evropyum, lütesyum, vanadyum, lantan, osmiyum ve astatin berat. Yani 90 yaşına kadar yaşayacak biri 30 ila 35 Awkward. senesini uyuyarak geçiriyor. Çok Bu fazla çok lan. saçma değil mi? Acaba ömrümüzün Çok bu fazla. kadar büyük bir bölümünü bilinçsiz bir uyku halinde geçirerek aptallık mı ediyoruz? Hadi günde kaç saat uyumamız gerektiği Nikola Tesla ve Einstein 2 saat uyumuş. Günde 15 dakika eline adam Einstein top alıyormuş elinde Einstein. Aynen buradan bu ülkeden o top düşüyormuş. Buna 15 dakika uyuyormuş. Bak tabii içinde 2 saat uyuyormuş. Günde 2 saat uyuyormuş ve yetiyormuş uyku. 2 saat uyusan yeter. sorusunu çözdük diyelim. Daha ilginç bir soru şu. Günde kaç defa uyumamız gerekiyor? O büyük dahiler gibi polifazik uykuya mı geçmeliyiz? Ne Yani Einstein ne dersiniz? Tabii. Gelin uykuya bir bakış Özür dilerim atalım. Çağrı abi. Ama eskiden bir gün 12 saatti. Einstein yani 4 saat ne? Mert Can arkadaşıma selam yolluyorum. Ona Evrim uyumasını Ağacı'nın söyler büyük misin? Çünkü sponsorları, koronalı. dev partnerleri, Uyu lan, reklam Mertcan. veren destekleri yok. Siz varsınız, bir de biz varız. Evrim Ağacı dediğimiz platform bizim günde 14-15 saat civarında çalışmamıza neden oluyor ve bu videoda bunun ne kadar büyük bir sayı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu nedenle sizlerin bütçesine zarar vermeyecek düzeyde destekleri Evrim Ağacı'nı sürdüren yegane kaynak. Eğer siz de yaptıklarımızı Abi ben ne zaman hiç uyumamayı denediğim zaman hayat bok gibi geçti yani. Ben o 3 günlük yayında böyle bir gün boyunca uyumadım ya. Bir gün artı hatta yani. Yaklaşık 30 saat uyumadım o yayın. Yayını kapadıktan sonra da tam uyumadım. Hayatımda verdiğim en kötü kararlardan bir tanesiydi. Çok kötü geçti. 2 hafta boyunca başım ağrıdı. Hala da ağrıyor yani. Sabaton son gün de buna dahil. Çok kötü bir deneyim yani uyumamak. faydalı buluyorsanız Troll. Patreon, Kriyosus veya YouTube üzerinden Çok tek seferlik veya aylık Hiç iyi destekçilerimize gitmiyor yani uyumama katılabilirsiniz. planı. Hep beraber özgür ve bağımsız bir şekilde büyümeye devam edelim. İhtiyacınız olan bağlantılar video açıklamasında ve yorumlarda. Öncelikle şu gerçeği İşte bu anlayarak be. başlayalım. Şu ana kadar uyku halini ayırt edebileceğimiz bir sinir sistemine sahip olan hayvanlar arasında uyumadığını kesin olarak tespit edebildiğimiz tek bir tür bile bulunmuyor. Bundan kastım şu. Sünger Deniz anası falan da mı uyuyor? Oha. Her şeyin uyuması fikri çok garip geldi bak. Her şeyin uyuması fikri çok garip geldi yani. Süngерler de mesela hayvan ama sinir sistemleri yok. Dolayısıyla onlar uyuyor mu, uyumuyor mu? Bu Ha, onlar okey. için çok anlamlı bir soru değil. Yani burada şunu öğreniyoruz. Uyku dediğimiz şey Süngerin sinir neyi? sistemiyle ilgili bir durum. Mesela uçuk veya genital herpes gibi hastalıklara neden olan herpes simplex virüsü vücuda girdikten sonra sinir hücrelerimizin Uçuk olmaz. arasında yıllarca aktif kalabiliyor ve bu kimi zaman uyku hali olarak tanımlanıyor. Ama bu gerçek anlamda bir uyku değil, bir benzetim sadece. Yani süngerler falan bir yana dağıtık bir sinir sistemi. Hele ki beyin gibi merkezi bir veri işlemcisi olan tüm hayvanlar öyle veya böyle uyuyorlar. Bazıları bizim Abi şey çok böyle bir tane şey vardı, o gerçek mi bilmiyorum da. Mesela kaplumbağalar az uyuyormuş, o yüzden çok yaşıyormuş. Ne bileyim filler falan hani. Az uyuyan hayvanlar hep çok yaşıyormuş falan gibi gibi. bariz uyuyor. Xenorhabditis elegans gibi 1 milimetrelik solucanlar gün içinde inaktivite döngülerinden geçiyorlar. Balinaların beyninin yarısı uyurken diğer yarısı çalışmayı sürdürüyor. Daha yakın geçmişte köpek balıklarının su akıntılarına ters yönde yüzerek oldukları yerde kalıp
kısa uykular uyudukları keşfedildi. Sürüngenler uyku konusunda en tartışmalı olanlar ama güncel araştırmalar iguana ve sakallı ejderlerde dahil incelenen birçok sürüngenin uyku Wow. benzeri inaktivasyon dönemlerinden geçtiğini gösteriyor. Kuşların uyuduğunu zaten kendiniz de görmüşsünüzdür. Ama ak karınlı ebabil gibi kuşların 200 günü bulabilen göç dönemlerinde havada bile uyuduklarını gösteren bazı bulgular var. Yani doğada uyku biçimi konusunda geniş bir çeşitlilik var. Peki ya uyku süresi? Şu çok açık ki biz en uzun uyuyan hayvanlar değiliz. Kahverengi yarasalar günün 20 saatini, pitonlar 18 saatini, kaplanlar 16 saatini uyuyarak geçiriyorlar. Salak lan bunlar. O kadar uyunur mu lan? İnsanlar ortalama 8 saatle epey az uyuyan türlerden biri. Ama tabii ömür içinde bu süre değişiyor. Bu Bebeklerimiz mal lan 16 bu. saat uyuyorlar, yaşlılarımızsa 5,5 saat kadar. Öte yandan zürafalar sadece Aa. 2 saat, Biraz. atlar ve eşekler sadece 3 saat kadar uyuyorlar. Yani uyku süreleri de uyku biçimleri kadar çeşitli. Ama kritik nokta şu: uyku hayvan olmanın temel niteliklerinden biri gibi gözüküyor. Hatta birçok türde uyku süresi öylesine uzun ki belki de uyanıkken arada bir uyumak yerine aslında normal olarak uyurken arada bir uyanıyoruzdur, kim bilir. Hazır Matrix'in de yeni bölümü gelecekken iyice kafaları yakalım değil mi? Ama sadece bu da değil. Bir de rüya dediğimiz bir olay var. Bu videoda rüyaların biyolojisine girmeyeceğim. Sonra bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Rüya Eğer olayı hakikaten kaçırmak çok istemezseniz ilginç. kanal Bu videoda zürafa doğurması var. Haberin olsun usta. Niye ki? Bu nasıl bağlanıyor oraya? Dalga mı geçiyorsun kancı, yoksa gerçekten zürafa doğurması var mı? Bir anda niye zürafa doğuruyor? Bence karıştırıyorsun ya. bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Senin kafa biraz... Altın, bura aktinyum, indiyum, galyum. Senin kafa indium galyum olmuş bence biraz. Ama uykunun bu tuhaflıkları üzerine bir de rüyaların absürt doğasını eklediğimizde uyku etrafında oldukça kapsamlı bir mitoloji geliştirilmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Her ne kadar biyolojik olarak uyku hakkında keşfetmemiz gereken halen çok fazla şey olsa da şu ana kadar keşfettiklerimiz uykunun diğer herhangi bir biyolojik süreçten çok da farklı olmadığını gösteriyor. Karaciğerin alkolü parçalaması veya böbreklerin suyu süzmesi ne kadar sıradansa, uyku da aslında beynin kendi atıklarını temizleyip sinir sisteminin uyanıkken oluşan sorunları çözmesini sağlayan Bu bizim beynimiz değil ama. Bizimki biraz daha böyle karizmatik, gıcır gıcır. bir pit stop gibi aslında. O Nasıl ki yüzden- Formula 1 araçları yarış boyunca sürekli gidemiyorlar ve arada bir durarak belli fonksiyonların tamir edilmesi veya yarış şartlarına göre ayarlanması gerekiyor, beyin de arada bir pit stop'a girerek aynı işi yapıyor. Şimdi şunu Gıcır çok gıcır, çok iyi metalik. anlamak gerekiyor. Bu en sık yapılan hata. Uyku hali tamamen aktivitesizlik hali demek değil. Hatta böyle bir tanım ciddi anlamda hatalı. Uyku sırasında birçok hayvan türünün vücudundaki yapım işlemleri yıkım işlemlerine göre daha hızlı işliyor. Bu sayede kas tamiri, protein sentezi, doku büyümesi ve bolca hormon salgısı yapılıyor. Evet, bu arada şeyde de çok vurgularlar böyle fitness sektöründe falan da, hani uyku çok önemli kas yapmak için. Bayağı fazla önemli yani. Uyumazsan, düzenli uyku falan yapmazsan güzel vücut yapamıyorsun yani. Uykunun 8 saat falan uyku öneriyorlar mesela. Düzgün bir spor programı yapan insanlara. Mesela vücut geliştirenler dinlenme ve uykunun önemini çok iyi bilirler. Çünkü unutmayın, Benim adım ne biliyor musun? Ben bilim. Antimon, arsenik, alüminyum, selenyum, hidrojen, oksijen, azot veren Yes. kas çalışırken değil, dinlenirken gelişir. Sadece bu da değil. Beynin kendisi de uyku İzlemiş sırasında mi? çok Manyak aktif mıyım bir oğlum ben? şekilde çalışıyor. Gün boyu Yani bilime yatkın olmak benim suçum bu. İzlemiş mi oluyor? nikel, neodymium, neptünyum, germanyum, demir, amerikyum, öğrenilen bilgiler kalıcı hafızaya alınıyor, beyinde biriken atıklar temizleniyor, beyin hücreleri birbiriyle yeni bağlantılar kuruyorlar veya gereksiz bağlantıları Ya koparıyorlar. Böylece öğrenme, hafıza, problem çözme yetenekleri, yaratıcılık, karar alma, odaklanma ve konsantrasyon gibi yetenekler gelişiyor. Bu nedenle yeterli uyumayanlarda Beyin öldü. bilişsel fonksiyonlarda ciddi anlamda çakılma görüyoruz. Günde 4 saat ve altında uyuyan insanların zihinsel
performansları düşüyor, en basit görevleri bile yapamaz hale geliyorlar. Hatta mikro uyku dediğimiz ufak uykulara dalıyorlar ve bunun farkında bile olmuyorlar. 6 saat ve 3 günlük yayında ben mikro uykuya daldım işte sürekli. En sonunda bir şey izliyorduk. Ne temizlik hastaları izledik ya bir o yayının sonunda bir 50 dakika böyle ben hep böyleydim. Çok pis adammış bu ya. Lan ay ne kadar temiz bu ya. altında uyku uyuyanların bile hemen değil ama birkaç hafta içinde bilişsel performansları son birkaç gece hiç uyumamış olanlarınkiyle awake. aynı seviyeye düşüyor. Bu uykusuzluk halinde inatçı olursanız bir süre sonra vücudunuz bu seviyeye alışmaya başlıyor. Yani bildiğiniz daha düşük bir bilişsel seviyeye saplanıp kalıyorsunuz. Ta ki çok uzun süreler boyunca yeterli uyku almaya dönene kadar. Yani Bildiğin gerizekalı oluyorsun işte az uyursan. Yürü be. Sonunda evet ya bununla ilgili bunu çok merak ediyorum yani. Uyumayınca salak oluyorsun. Süper. ne kadar uzun süre yetersiz uyku Harika. alırsanız gerçek bilişsel performansınıza ulaşmanız o kadar uzun sürüyor. Hatta uzun vadede beynin kalıcı hasar alıyor olduğunu düşündüren bazı bulgular da var. Öte yandan uyku sırasında amigdala, striatum, hipokampus, insula ve medial prefrontal korteksteki aktivite gün içinde olandan bile yüksek hale gelebiliyor. Böylece zihinsel sağlığınız iyileşiyor veya en azından o yönde bir çaba sarf ediliyor. Uyumayınca Türk oluyorsun. Ya Lilipet. Ne varmış lan? Ne var lan? Türk olmakta ne var? Senin anan yok mu? Ha, var. Senin anan yok mu? Var işte. Var. Kur'an-ı Kerim'e şey diyorsun. Dur be. Depresyon gibi sorunlarda uykunun artma Ben bunu nedenlerinden ana bacısı biri de olmaz bu. mıyım? Hatta salgılanan hormonlar sayesinde obezite, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskiniz düşüyor. Yetersiz uyuyan kişilerin Oh shit. hipertansiyon ve kalp hastalıkları geliştirme riski artıyor. Uyku sırasında bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Mesela Bunu izleyerek izleyici kaybediyorsun. Ne yapsam ki şimdi? Ne yapsam ki şimdi? Hemen yapmayı sevmediğim bir şey yapmam lazım. Hemen çok eğlendirmem lazım insanları. Ne yapsam? Valorant mı girsem? LoL'de rekabetçi maç mı atsam? Hemen bir kıçımı mı yırtsam şu an ne yapsam? Ne yapayım ki? 2000 kişi var burada. Yani ne yapayım? Ben Ters takla var. uyumaya gidiyorum. Bence uyumaya gitmeniz lazım acilen. dokin salgısı artarak Eğlendir köle. iltihap ile daha etkili bir şekilde mücadele edebiliyorsunuz. Yani Lan. uyku beynin işlem yapma haricindeki işlerine ayrılmış bir dönem olarak düşünülebilir. Dolayısıyla en az uyanıklık hali kadar önemli. Peki ne kadar uyuyacağız? İşte geldik yeryüzündeki en büyük yalanlardan birine. Sanırım uykuyla ilgili olarak tarihin söylenmiş Not en alman büyük lazım. yalanı zeki insanların az uyuduğu, aptallarınsa 8 saat uyuduğu uydurması. Yaşınıza bağlı olarak önerilen Abi istedim. Dog hoş geldin. uyku Hoş geldin. sürelerini bu tabloda görebilirsiniz. Bir dakika çok önemli şu an. Okul çağı 6-13 yaş, 9-11, ergen 8-10, genç. Ben şuraya düşüyorum. 7-9 saat. 8 saat iyiymiş. Standart bence güzel. 7-8. 7-9 saat iyi. Benim merak ettiğim soru çok uyuyunca da salak olacak mıyım ben? Hani 12 saat uyumak salak yapıyor mu hakikaten? Bu önemli. Onu merak ediyorum işte. Bir yetişkin için ideal uyku süresi 8 saat kadar. 7 ila 9 Sekiz arası iyi. ama ortalama olarak Oluyor, 8 bence de saat oluyor yani. diyebiliriz. Ben öyle hissediyorum. Aksi takdirde neler olacağını size az önce anlattım. Günde 7 saatin altında uyuyanlarda ölüm riski mesela %12 civarında artıyor. Anlayacağınız az uyumak sizi havalı veya zeki yapmıyor. Bitkin ve bilişsel performansı azalmış, bitap bir insan yapıyor. Siz olun, daha başarılı olmak istiyorsanız uykunuzu iyi ve yeterli alın. Ya bir de burada şeyden de patlıyorsun. Kesintili uykun olunca acaba o da etkiliyor değil mi? Uykunun kalitesi de önemli. Çok zor ya, uyumak çok zor. Şimdi ben 4 saat uyudum. Arada bir çişim geldi, uyandım mesela. Sonra geri bir 2 saat uykuya falan yattım. Bir 4 saat daha uyudum. Çok kötü. 10 saat önce ağzının tadı değişiyor. Hatırlatma ya.
Hatta gerekenden çok da almayın mesela, çünkü o da sıkıntılı. Sürekli olarak önerilen sürenin ötesinde uyuyanlarda da bilişsel fonksiyonlarda azalma, kardiyovasküler hastalık riskinde artma, obezite ve hatta ölüm riskinde %30'a varan artış görüldü. So fuck. Yani üst limitler de önemli. İyi ama bir soru açıkta kalıyor. Uyurken bize ne oluyor? Şimdi böyle deyince biraz ürpertici olacak ama Yatmadan önce su içmezsen o ağız şeyi tadı gidiyor mu? O problemden kurtuluyor musun su içmezsen hakikaten? Aa. Deneyeceğim lan bunu bu gece. Bir yarım saat önce içeceğim su, sonra içmeyeceğim bir daha. No. Yalan bilgi mi? Ama su. İçersen gider asıl. Ha, çişten kurtulmak için o dedi onu. Çişten kurtulmaktan dolayı dedi o. Doğru, mantıklı. Doğru. Ona demedi o. Çişe kalkmakla alakalı olarak su içmekten bahsetti. Mantıklı. Sıkıntı yapıyor bayağı. Yemek yiyip böyle dişini mişini fırçalamadan yatarsan o da bayağı bir problem çıkartıyor. Tatlı matlı yersen. O onu uyuyan etkiliyor. birini onların rızasıyla ve bilimsel amaçlarla eğer izlediyseniz belki fark etmişsinizdir. Ben de çok belli olmuyor ya, ağız- evrelerinde kişinin gözleri kapalı sen- olmasına rağmen yuvarları içerisinde hızlı hareket eder. Sağa sola veya yukarı aşağı döner. İşte buna hızlı göz hareketi diyoruz ve bu hareketin görüldüğü evreye REM evresi diyoruz. Görülmediği evresine ise NREM, yani REM harici evre diyoruz. Bakın çok böyle korkunç ders yalnız gibi ha. olmasın. Size uyku sırasında tipik olarak sergilediğiniz davranışları direkt olarak göstereyim. Bakın bu uykuya dalmanız öncesinde, uyku sırasında ve uykudan çıktıktan sonra ne kadar derin bir evrede olduğunuzu gösteren bir grafik. Ortalama bir yetişkin 14 dakika içinde uykuya dalıyor ve genelde NREM'in birinci Kim be evresine o? geçiyor. Bu sırada gözleriniz çok hafif ve yavaşça hareket ediyor ve uyanmanız çok kolay oluyor. Bu nedenle gürültülü ve ışıklı ortamlarda daha derin evrelere kolay kolay geçemiyorsunuz. Mesela bu evrede sizi uyandıracak olsam daha uykuya dalmadığınızı iddia edebilirsiniz. Beyin dalgalarınız uyuduğunuzu göstermiş olsa bile. Etrafınızda mutlaka vardır böyle insanlar. Ağaçlar üzerinde yaşayan atalarımızdan bize de miras kalmış bir refleks olan uyku sıçraması, yani hypnic jerk de işte genelde bu Hypnic evrede jerk. yaşanıyor. Hani uykuya dalarken Hypnic Jerk böyle tam Marvel kötüsü ismi değil mi? Hypnic Jerk. Gelip senin kafanın suyunu sıkan adam. Benim adım Hypnic Jerk. birden düştüğünüzü hissedip uyanıyorsunuz ya. İşte bu evrimsel adaptasyon Çok korkunç bu atalarımızın oğlum. uyurken ağaçtan düşmesine engel oluyordu. Bizde de körelmiş bir refleks olarak arada bir kendini gösteriyor. Çok Sonra korkunç ikinci Hypnic Jerk yalnız. NREM evresi geliyor. Burada göz hareketleri tamamen duruyor ve bazen rüya görebiliyorsunuz. Bu evrede de halen uyanmanız çok kolay. Ama buradan çıktıktan sonra artık yavaş dalga uykusu olarak da bilinen 3. ve 4. evreler geliyor. İşte NREM'de görülen rüyaların birçoğu bu noktada başlıyor ama burada bile rüya sıklığı REM evresinde olacağı kadar yüksek değil. Ayrıca bu evrede görülen rüyaları hatırlamanız çok daha zor oluyor. Burada REM ve NREM arası çok kritik bir fark da ortaya çıkıyor. Eğer uyur gezerlik gibi bir rahat Ya rüya çok sinir bozucu bir şey. Tam böyle kalktığında birebir hatırlıyorsun rüyada ne gördüğünü. Bir yere not almazsan ya da birine anlatmazsan, bir yere yazmazsan inanılmaz hızlı bir şekilde unutuyorsun ya. Çok garip yani, hani daha demin yaşadım kesin eminim ama 15 dakika sonra puf gidiyor. rahatsızlığınız varsa işte evde Çok sinir dolanırken bozucu. bu uyku evresinde oluyorsunuz. Çünkü REM'de olanın aksine bu derin uyku halinde kaslarınız felç halinde değil, hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela rahatsız bacak sendromu olanlar bu evrede bacaklarını istemsiz olarak kasıp gevşetebiliyorlar. Ya Gezerim çok korkunç bir şey. Uyur gezerler. Ben size şeyi anlatmış mıydım? Hürkan'ın evinde kalıyorduk. 2 sene önce falan. İstanbul'daki evinde. Böyle bir tane koltuğu vardı onun, bayağı geniş böyle. 3 kişilik yatak boyutuna geliyordu. Böyle ters emreli yattık mentorla. Mentorun kafası o duvarda. Ben ayağı hizasında yatıyorum böyle. Abi bu manyakta böyle bir uyku böyle şeyi var, tamam mı? Sıkıntısı var. Uyur gezer gibi bir herif bu, tamam mı? Yayında anlattım bilmiyorum. Bu böyle manik. Bu psikopat çığlık atmaya başladı bir anda. Ben tam böyle yeni uyumuşum. Ama böyle bildiğim bağırıyor. Bildiğim böyle sanki var ya, biri böyle bıçaklı böyle hırsız falan geldi sandım üstüne. Bir de geri çekiliyor böyle bağıra bağıra.
Oğlum dedim manyak mısın sen? Ben de böyle karşı tepki verdim. Ha kanka bir şey yok. Uyudu sonra. Altıma sıçtım, altıma. Eve hırsız girdi, bunu bıçaklıyor sandım. Bildiğin ama böyle öyle bir çığlık atıyor ki. Yani o günden sonra bir daha bu adamla gece aynı evde bulunmama kararı verdim. Bir daha da asla uyumadım Emre'nin yanında. Manyak oğlum, deli, çok korkunç. Aşırı korkuyorum ben uyur gezer insanlardan, o yüzden. Uyku sırasında aşırı dönenlerin Filmi de hareketleri nedir ya? bu evrede iyice artıyor. Bunları dışarıdan Not alındı, izlemesi epey mentorla ürpertici yatma. olabilir. Ama tedavi gerektiren sıradan fizyolojik Fena sorunlar bilmiyorum oldukları vallahi, hiç mutlaka karşılaşmadım öyle bir hatırlanmalı. şeyin ama. Sonra ara fazlardan geçiyorsunuz. Yani direkt 1, 2, 3, 4. evre sonra REM'e geçme yok. Ama uykuya daldıktan 1,5 saat kadar sonra artık ilk defa REM uykusuna giriyorsunuz. Şey falan var bir de, uyanıp hole falan yatan insanlar var ya, o da çok uyur gezer alışkanlığıymış. Ya, yatağında sabah bir kalkıyor holde yatıyor falan. REM'de Çok rüya var öyle görmeye insan. başladığımız O da için garip. GABA ve glisin gibi nörotransmitter maddeler yardımıyla vücudumuz yapay bir felç haline giriyor. Ama burada ilginç bir şey var. Teknik olarak REM en derin uyku seviyesi olmasına rağmen beyin faaliyeti uyanık olduğunuz zamankine en benzer seviyede olduğu için çocuğun bu kafası evreye dokundu. paradoksal uyku evresi de deniyor. Hani bazen gece böyle birkaç saniyeliğine uyandığınızı bilirsiniz ya. İşte onlar da REM sırasında deneyimlenen şu kısa çıkıntılar. REM sırasında bu yoğun beyin faaliyeti yaşanırken hafıza, duygu ve benzeri alanlardan çağrılan veriler görsel ve işitsel duyu bölgelerini uyarabiliyor ve bu nedenle zihnimizde görüntü ve sesler oluşuyor. İşte buna rüya diyoruz. Ya bu film çok iyi değil mi, böyle adamlar rüyanın içinden böyle, sonra rüyada da rüya görüyorlar, sonra rüyanda rüyasında. Dediğim gibi rüyaları burada aceleye getirmek istemiyorum. Sadece şunu bilin. Rüyalarla ilişkili birçok anomali de işte REM evresinde yaşanıyor. Mesela beynin geri kalanı uyurken üst düzey bilişsel fonksiyonlarla ilişkili beyin bölgeleri uyku seviyesinin üstüne çıkarsa, yani uyanıklık haline erişirse, REM evresinde hala rüya görüyor olmanıza rağmen bu rüyada olup bitenleri bilinçli olarak kontrol edebiliyoruz veya en azından kontrol edebildiğimizi sanıyoruz. Geçen bir meme vardı, hatırlıyor musunuz Reddit'te lucid rüya ile ilgili? Bayağı komik bir meme'di o. Bayağı komik bir meme'di o, evet. İşte lucid rüya, yani saydam rüya denen şey bu. Bunu herkes deneyimleyebiliyor. Ama pratikle bu yeteneğin geliştirilebileceğini gösteren bazı çalışmalar da var. Hatta Alzheimer tedavisinde kullanılan bazı ilaçların beyinde asetilkolin isimli bir diğer kritik nörotransmitterin birikimini arttırarak Evet. lucid rüya sıklığını arttırabileceğini gösteren bazı çalışmalar da var. Ama bunların detaylarına yine ayrı bir videoda gireriz. Bir diğer örnek vereyim. Halk arasında karabasan olarak bilinen şey ise uyku felci olarak bilinen ürkütücü korkunç bir olayın olaylar. kötü rüyalarla, yani kabuslarla birleşmesinin bir sonucu. Grafikten de hatırlayacağınız gibi insanlar Çok korkunç. uyanmadan hemen önce REM evresinde olabiliyorlar. Zaten rüyalarımızı hatırlayabilmemizin ana nedeni de bu. Ama kimi zaman beyin uykudan uyanmasına shit. rağmen vücut halen REM'den ötürü felçli halde olabiliyor. İşte buna hipnopompik veya post Komik değil. Komik değil. Komik değil. Komik değil. Yemin ederim komik değil. Hayır, komik değil. Komik değil, hayır. Sus, çocuk değilsin sen. Sen çocuk değilsin. Sen çocuk değilsin. Peki mesela uyanıyoruz orada. Niye hep böyle korkunç canavarlar görüyorsun ki? Panikten, şoktan galiba, değil mi? Hani beynin hala REM sleep'te ama panik ve şok olduğundan dolayı herhalde ağır tepki veriyorsun. Hani çok güzel şeyler de görebilirsin o mantıkla aslında bakarsan. Hypnopompik Donk Giggles ya. Tam Donk Giggles bir kelime bu arada. orbital uyku felci diyoruz. Kişi bir felç halinde hapsolup kaldığını deneyimlediği için vücudunu bir korku salıyor ve REM hali de devam edebildiği Ha, için korku, evet, kimi zaman ondanmış, bak. ürkütücü rüya imgeleri tetiklenebiliyor ve kişi iyice panik haline sürükleniyor. Bu durumda sıkışan hastalarda Çok korkunç müzik, olay. çığlık ve hatta tam cümlelerin kurulduğu halüsinasyonlar görülebiliyor. Eğer bu uykudan uyanırken değil de uykuya dalarken olursa buna da hipnogojik
veya predormital uyku felci diyoruz. Özellikle de narkolepsi gibi uyku hastalıklarında çok sık deneyimlenen bir bilişsel problem bu ve insanların %8 ila 50 kadarı ömürlerinde en az bir kez bunu deneyimliyorlar. %5 kadarı ise halk arasında karabasan olarak bilinen bu olayı düzenli olarak yaşıyorlar. Yani siz de ömrünüz Abi bizim Metin var. Metin şu an chatten bilmiyorum da o bela okuyordu. Bela. Metin'de var bu. Her gün falan yaşıyorum diye anlatıyordu. Metin yok şu an chatte de. Doktor Stermark var ya Metin. Ben bir gün konuştum Discord'da. Böyle artık doktor şey ilacı falan vermiş yani. Şizofreni ilacı falan vermişti. Onunla uyuyordu yani çocuk. Anca öyle rahat yatabiliyorum diyordu. Diğer türlü her Allah'ın günü ben lanet rüyayla uyanıyorum falan diyordu. Hep böyle problemler, hep kabus. Çok kötüymüş yani. en az Bayağı bir kez kötü yaşarsanız lütfen şaşırmayın. Biliyorum korkutucu bir deneyim ama beyin böyle çalışıyor. İşte bunlara da hep başka videolarda Çok daha korkunçtu. detaylı gireriz. Lütfen kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ama görebileceğiniz gibi bunlar o kadar da mistik şeyler değiller. Ama yine de bunlar son derece ilginç sinir bilimsel olgular. İşte bunlar insanın hayal gücüyle de birleşince cinler, periler, uzaylı kaçırmaları gibi tuhaf yerlere çekilebiliyor. Şimdi son ve ana sorumuza gelelim. Günde kaç saat uyumamız gerektiğini Hayır. net bir şekilde ortaya koyduk. Ama günde kaç defa uyumalıyız? Bir defa mı? 2 defa Ya mı? Einstein 5 defa iki mı? kere- İşte burada karşımıza monofazik uyku yani günlük uyku süresini tek seferde alma ve polifazik uyku yani günlük Ben uyku monocuyum. süresini birden fazla uykuda Beyler. alma konusu çıkıyor. Mesela 8 saati tek bir seferde uyumak yerine 2 tane 4 saatlik uyku ya da 8 tane 1 saatlik uyku şeklinde uyusak da olur mu? Şunu net olarak söyleyeyim. İnsanların da altında Önemli bu. yer aldığı Simiiformes yani maymunlar infra takımının hepsi monofazik uyku uyuyor. Yani günlük uyku ihtiyaçlarını tek seferde alıyorlar. Öte yandan polifazik uyku yani gün içinde 3 veya daha fazla defa uyuklama memelilerin atalarının ve daha önceden evrimleşmiş hayvanların standart uyku stratejisiydi. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir geçiş yaşandı ve aralarında halen tek tük bifazik yani gün içinde 2 defa uyuyan türler görebiliyoruz. Ve hatta insanlar da aslında bunlardan biri olabilir. Birazdan geleceğim. Ama atalarımız vahşi hayatta muhtemelen monofazik uyku çekiyorlardı. Çünkü geceleri aktif olmaları için çok az Bu size de oluyor mu? Yani. Değil mi? sebep ve çok fazla Evet. risk vardı. Ama bu tarım devriminden sonraki binlerce yılda değişmiş olabilir. Çünkü yapılan bazı araştırmalara göre 18. yüzyıldan öncesinden kalma bazı metinlerde gecenin ortasında 1 ila 3 saat kadar uyanmanın oldukça yaygın olduğunu gösteren Nasıl ya? bazı işaretler var. İnsanlar bu birkaç saatlik aralıkta gecenin serinliğinde yapabilecekleri bazı işleri yapıyorlardı. Oha. Dua ediyorlardı veya uykularında gördükleri rüyalar üzerine kafa yoruyorlardı. 3 saat falan. İlk uyku evresine Latince prima somno yani birinci uyku, diğerine ise ikinci uyku veya sabah uykusu deniyordu. Bu ne kadar yaygındı veya kimler arasında yaygındı kesin olarak bilemiyoruz. Ama sonradan endüstri devrimiyle birlikte iş saatlerimiz düzene binip elektriğe ve ışığa hükmedebilmeye başladıkça monofazik uyku yaygın hale geldi ve buna alıştık. Hatta psikiyatrist Thomas Weir insan denekleri geceleri yapay ışıklardan tamamen mahrum bıraktığında uyku düzenlerinin doğal bir şekilde bifazik yani 2 uyku arasında 1-2 saatlik uyanıklığın olduğu şekilde değiştiğini gösterdi. Bir tane şey vardı bunun gibi. Bir tane kadını böyle mağaraya koyuyorlar. Kadın da kabul ediyor kendisi. 3 yıl kalması için mi ne böyle? Komple hani zaman algısı falan şey yapıyor. Uyku sistemi falan da bozuluyordu yani. Kendi bir sistem uyduruyordu, bir düzen uyduruyordu. Sena'yla izlemiştik de adı ne hatırlamıyorum ya. Yani sabah okula veya işe gitmek problem olmasa Çok ilginç bir geceleri deneydi o da. birkaç saatliğine uyku kesintisi yaşamak illa bir uyku sorununa işaret etmek zorunda değil. Hele ki toplamda yeterli uykuyu alabiliyorsanız. Peki bu müthiş dehalar Rus ne uyku olacak? deneyi değil, hayır, Da o değil. Vinci'ler, Tesla'lar, Napolyonlar hepsi polifazik uyku sayesinde şaheserlerini yaratmadılar mı? Devrimler yapmadılar mı?
Bunların gerçekten Yalan polifazik mı? uyku uyuduğunu gösteren neredeyse hiçbir kanıtı yok. Çoğu bunların Yalan fanları mıymış? tarafından uydurulan ve Yalan mı ne? Nasıl Einstein 2 saat uyumaz sadece? Nasıl Einstein 2 saat uyumaz? Scam mi? What the fuck? sonrasında tık peşinde koşanlar tarafından yayılan abartılar. Stefano Yoğun çalışan Follini bazı olabilir. insanların daha az Bakayım. uyuduğu veya polifazik uyuduğu doğru. Ama bu onların normal uyuyacak olsalar erişebilecekleri bilişsel seviyenin altına düşmedikleri anlamına gelmiyor. Evrimsel Ha aynen bu kadın. Bu kadın işte Allah her şeyi kapadım. Bir dakika chat. Bir saniye durmanız lazım. Çünkü her şeyi kapadım. Heh, tamam. Okey. Evet bu kadın işte kabul ediyor. 1989 yılında şey yapmışlar. Kendini böyle 4 aymış 3 yıl değilmiş. Sıkmışım. 30 feet aşağıda bir mağarada New Mexico'da sabah gündüz bilmem ne şeyi olmadan kapalı kalmış. İzleyelim. Ben izledim. Bayağı ilginç ama burada kalıyor. Şeyin videosuydu galiba ya. Bir tane herif var ya çok iyi videolar yapıyor. çeşitlilik Dis- çerçevesinde distort mu bazı diye- kişiler 5-6 saat Virüs videoları uykuyla da falan var. yeterince verimli olabilir. Ama günde 1-2 saat gibi ekstrem düşüklükte bir uykuyla yeterince uyunan durum kadar yüksek performans sergilendiğini gösteren akademik bir çalışma yok. Yani bu tür Scam dehaların mi? bir kısmı az uyumuş veya polifazik uyumuş olsaydı bile siz bunu yaptığınızda onlar gibi dahileşeceksiniz diye bir şey yok. Belki dehaları ve motivasyonları nedeniyle uykuya veya sağlıklarına meydan okumuş olabilirler. Ama dehalarının sırrı az uyumaları değildi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii canım Özetle yani. polifazik Nasıl uyku ya? çok Ben 2 fazla saat önce boş zeki zamanı olmayacağım. ve çelik gibi sinirleri olanlar hariç pek işlevsel bir yöntem değil. Çünkü uygulaması çok zor. Yine havalı geliyor kulağa ve belki verimliliğinizin düştüğü noktalarda 20 dakikalık veya 1 saatlik kısa uykular sizi bir süre daha sürdürebilir. Ancak insanın iri beyni Abi onu hiçbir zaman başaramıyorsun. O kadar uykum varken hani 15 dakika uyanayım. Ben Sabaton'da denedim onu. 7,5 saat gümlemiştim en son. bu tür bir uyku düzeniyle evrimleşmedi, onu biliyoruz. Bu tür bir uykunun verimliliği veya yaratıcılığı arttırdığı iddialarının bilimsel bir temeli yok. Belki kısa 8 saat. vadeli bazı avantajlar Akşam elde 8.30'da edebilirsiniz. uyandım. Ama uzun vadede günlük hormon döngülerinizin de takip ettiği sirkadyen ritmi bozmak faydadan çok zarara neden olacak. Yani görebileceğiniz gibi uyku işi roket bilimi sayılmaz. Yetişkinler için önerilen uyku düzeni gece Ulan bak izledik bu videoyu, izleyici kaçtı. Bundan sonra var ya, bundan sonra sadece karışık kuru yemiş video. Az önce ne izledik, biz amık izleyeceğim bundan. Tühten Just Chatting'in böyle öf ya. saatlerinde Nasıl sadece bundan tek sonra veya böyle en video? fazla 2 sefer ve ortalamada toplam 8 saat olması gereken bir uyku düzeni. Ama bu basit sonuca ulaşana kadar uyku hakkında öğrendiklerimiz Lanet gelecekte olsun. yepyeni videolara kapı aralayacak. O zamana Güzel kadar videoydu, kendinize iyi bakın ve uykunuzu aksatmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 1850 kişi din bilim Darwin enjoyer. Giga chat.